Aman abi bir saniye. Ben şöyle geçeyim. Arkadaşlar. Ya daha demin adamın tuktuğuna tekme attı biri. Çok ilginç bir yere geldik. Gerçekten çok ilginç bir yere geldik. Bir yandan etrafımı kesmek zorundayım çünkü çarpabilirler. Trafiğin tam ortasındayım. Akışın tam ortasındayım. Bangladeş'teyiz. Başkent Dakka'dayız. Eskişehir kısmına geldim arkadaşlar. Burası Dakka'nın tarihi sokakları. Burada gezeceğiz. Bu bölgede gezeceğiz bu videoda. Buranın ne özelliği var? Aslında burası bir sokak pazarı ama şöyle sadece bir sokak pazarı değil, aynı zamanda bir yemek pazarı. Sokak lezzetlerini de görebileceğimiz bir pazar. Öyle söyleyeyim ben size. Bu videoda hep birlikte bu bölgeyi gezeceğiz. Yemekleri göstereceğim, sokakları göstereceğim, insanlarla tanışmaya çalışacağız. Hazırsanız videomuz başlıyor arkadaşlar. Her yerden bir korna sesi geliyor ya. Bunu alışık olmayan birinin midesi hayatta kaldırmaz bak. Hayatta kaldırmaz. Tabağa sosu koydu. Şimdi eliyle karıştıracak onu. Karıştırıyor. Daha sonrasında afiyetle yiyecek. Kral gel. Gel tut. Tamam. Düt. Heh. Şöyle basalım. Hangisinden isterseniz koyuyor. İşte soğan, salatalık var, onu koyuyor. Baharatları var, onu koyuyor. İsterseniz şu sudan ekliyor. Bakın şöyle göstereceğim. Bu sudan ekliyor. Buranın mutfağını görmemeniz gerekiyor. Bunun bir tadına bakalım. Bayağı acı. Patatesli, etli pilav var arkadaşlar. Bu kazanların içerisinde. Orada sade pilav var. Burada ne varmış? Şöyle bakalım. Burada da etli pilav var. Şöyle yağı da göstereyim sizlere. Bak normalde bu yağ siyah olur ha. Bu kaos bazen onların da canına tak ediyor. Bakteriler hareket ediyor. Onu görüyorum ben gözümde. Burada yürürken dikkat etmek gerekiyor ya. Çünkü bunlar durmuyor. Geliyor, çarpıyor, geçiyor. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Kardeşlerimiz bisikletin arkasına böyle bir tezgah kurmuşlar. Bununla bir şeyler taşıyorlar. Ekmeklerini kazanıyorlar. Bayağı bir karmaşa ve kaos hakim buraya. Bayağı bir curcuna var ya. Böyle yerleri gezmesi keyifli ama yoruyor. Yani insanı gerçekten yıpratıyor. Ses, her yerden sürekli araç, insan çıkması. Bak kafasına göre kornaya basıyor. Bir trafik olup olmaması önemli değil yani. O kornaya basılacak. Kimi abilerimiz böyle sırtında bir şeyler taşıyor. Bakın şurada bir tezgah var. Hemen oradaki yemeği göstermek istiyorum sizlere. Ne yapıyorlar? Burada soslu patates var arkadaşlar. Burada pilavı paketlemişler. Burada çöp şişimiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Yağda çöp şiş bekletiyorlar. Burada ciğer var. Anladığım kadarıyla ciğer. Bakın abimiz. Pirince benziyor ama çok pirinç değil. Sanki böyle pirinç patlağı gibi. Munya patta. Muri patta. Bak abimiz oradan aldı. Buraya karıştırdı. Potato. Burada haşlanmış yumurta da var. Bak böyle kağıda koydu. Kardeş karşıda yiyormuş abimiz. Kağıda koydu. Şöyle abimizin yanına geçeceğim hemen. Sokak lezzetleri böyle arkadaşlar. Üzerine et, kaşıkla şeyle ya da elle yiyorlar. Kaşık demişim ya. Böyle işte bir parça koparmışlar. Gazete değil de biraz daha sert bir materyalden. Afiyetle yiyor abimiz. What is your name? Asad. Nice to meet you. My name is Burak. From Türkiye. Bayağı bir baharat kokuyor ya. Bayağı bir baharat kokuyor. Amcamız burada hazırlıyor. Kağıda koyuyor arkadaşlar. Sonra tabağa koyuyorlar. O şekilde servis ediyorlar. Tabak da kirlenmemiş oluyor böylece. Yani temiz tutmuş oluyor tabağı. Yıkama zorunluluğu olmuyor. Abimiz bak buradan alıyor. Bu tam olarak ne bilmiyorum. Şu tam olarak ne bilmiyorum. Yiyelim ya, bir tadına bakalım. Helal etsin abi. Bak amca da yiyor. Çıtır çıtır. Tamam. Pirinç patlağı ya. Pirinç patlağı. Öyle söyleyeyim ben. Pirinç patlağını koyuyor. Onu pilav niyetine kullanıyorlar. Yok abi. Abla sağ ol. Sağ ol. Burada çok fazla dilenci var arkadaşlar. Ben cebimden para çıkardığım an etrafımı sararlar. Yani birine versen diğerine vermesen olmaz. O yüzden afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Amcamızın sakalları da turuncu turuncu.
2 bundan abi. Okay? Potato hangisi? No water. Water no. And these two. Arkadaşlar buradaki en sevilen sokak lezzetlerinden bir tanesi puska. Şöyle göstereceğim. Bu ince çıtır hamur, tamam mı? Şöyle kanka gösterirsem bu çıtır hamurların ortasını parmakla eziyor, kırıyor. İçerisine burada patates var. Bir baharatlı patates var, bir baharatsız patates var. Hangisinden isterseniz koyuyor. İşte soğan, salatalık var, onu koyuyor. Baharatları var, onu koyuyor. İsterseniz şu sudan ekliyor. Bakın şöyle göstereceğim. Bu sudan ekliyor. Ama biz bu sudan ekletmedik çünkü bayağı bir acı oluyor arkadaşlar. Şu tabağın tanesi 10 taka. Yani para etmiyor. Buyur dayı. Bir tane yay benden. Allah aşkına. Al. Al. Bir tane sen, bir tane ben. Bir tane al. Al bir tane. Tamam. Bunun bir tadına bakalım. Bayağı acı ya bu. Bayağı acı. Bunlar nasıl bir acı kullanıyorsa ağzınıza giriyor ya. Her yeri sarıyor. Oh, çok acı lan. Puska. Yer misin dayı? Dayı ha. Okay, thank you. Bundan da al. Very good. Ölüyorum lan. Okay. Burada böyle. Sana bilerek söylemedim. Oğlum Ye diye. Hayır, tatman lazım. tadarım ama bu hazırlamam lazım kendimi. Dün şuraya bir acı yapıştı. Su alalım. Dün şuraya bir acı yapıştı. Bu sabah uyandığımda halen oradaydı o. Benle birlikte uyudu gece. Yalnız oluk gibi terlememiz. Boncuk terliyoruz arkadaşlar. Bak bu kahvaltım daha ilk öğün bu. Bu seyahatimde sevgili dostum Uğur Kola da benimle birlikte arkadaşlar. Hem benim kanalımda hem de Uğur'un kanalında Bangladeş videolarını, sonra birkaç farklı ülkeye de gideceğiz beraber. O ülkelerin de videolarını izleyebilirsiniz. Lütfen ikimizin kanalına da abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız biz video paylaştığımızda haberiniz olur. Buraya gelirseniz ya da Hindistan, Pakistan'da da vardı. Sen gittin kanka değil mi? Orada da çok sevilen bir lezzet bu. Evet, bayağı. Orada da yolunuz düşerse deneyin mutlaka ama acıya hazırlıklı olun. Dayıyı gördün mü? Yararak yol açıyor. Şimdi bu biraz acı. Büyük ihtimalle bizi acıktıracak. Biraz dolaşalım. İleride güzel bir restoran gördük buraya gelirken. Orada bir yemek yiyelim. Daha çünkü bununla olmaz ya. Enerji lazım bize. Gezeceğiz bugün. Çok değişik bir koku var aşağıda ya. Bütün restoranın kokusu buraya dolmuş ha. Bütün restoranın kokusu buraya dolmuş. Şehirde var aynı koku. Evet, o da doğru. O da doğru. Nereye geçiyoruz? Yer yok. Yer yok harbiden ha. Hemen burada hazırlıyorlar arkadaşlar yemekleri. Şöyle göstereyim. Burada hazırlıyorlar. Buraya oturuyorsunuz, yiyorsunuz. Köşe boş galiba. Selamünaleyküm. Restoranın alt katına gelip oturduk arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz de etrafımızda toplandı. Ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz diye büyük ihtimalle merak ediyorlar. Bizi izliyorlar. Herkes yemek söyledi. Biz sadece yağlı ekmek söyledik. Buna parata diyorlar. Roti de diyorlar sanırım değil mi? İkisini diyorlar. İkisini de diyorlar. Yağlı ekmek söyledik. Ya bizim gözleme gibi düşünün ama içi boş. Böyle abimiz balık söyledi. Pilav söyledi. Yanında da sosları var. Onu karıştırıyor. Eliyle afiyetle yiyor. Şunun tadına bir bakayım ben. Bunu yaptığı yer var yukarıda. Orayı da göstereceğim arkadaşlar.
Güzel. En azından baharatsız. Evet. Yani normalde işte pilavla yemek yiyecektik de baharat bizi mahvediyor. Bazen böyle baharatsız şeyler insan gerçekten arıyor. Bangladeş'in boyozu bu. Öyle söyleyeyim, Bangladeş'in boyozu. Bir tane soğuk su aldık. Bir de bunların kendi kolası var. Şöyle Mojo diyor, kendi kolası var. Ağzı ufacık. Küçücük ağzı. Şurup şişeleri olur ya, onun gibi. Bu güzelmiş ya. Güzel yapmış. Ben çok seviyorum. Kaçı. Burada patatesli, etli pilav var arkadaşlar. Bu kazanların içerisinde. Orada sade pilav var. Burada ne varmış şöyle bakalım. Burada da etli pilav var. Hemen orada abimiz ne koyuyor? Tavuk koyuyor. Yemekleri buralarda muhafaza ediyorlar. Buradan tabaklara koyuyorlar. İşte aşağı gidiyor, farklı dükkanlara gidiyor vesaire. Aşağıda bir de mutfak kısmı ayrı. Biz bundan yedik. Parata diyorlar arkadaşlar. Bundan yedik. Dayımız burada yapıyor hemen. Burada ne varmış? Burada yumurta var. Haşlanmış yumurta var. Şöyle göstereceğim. Şunun altında hamur var, tamam mı? Bunu açıyor. Buradan yağı alıyor. Bu saca atıyor. Daha sonrasında pişiriyor. Buraya koyuyor. Siparişi verenlerin tabağına gidiyor. Sonrasında afiyet olsun. Şöyle yağı da göstereyim sizlere. Bak normalde bu yağ siyah olur ha. Burada biraz daha temiz. Abimizin mutfağı da burası. Oh. Ara sokakta bile devam ediyor trafik. Baksanıza sıra olmuşlar ki caddeye çıkmayı bekliyorlar. Yukarıya bakar mısınız ya? Kabloları görüyorsunuz değil mi? Bu halde yani ülkenin hemen hemen her yerinde bu durumu görüyorsunuz. Her yerden bir kablo sarkıyor. Şöyle kamerayı çevireceğim. Belki ışık daha net gözüküyordur. Hatta şu direği göstereyim yaklaşıp. İlk videoda da söylemiştim. Atıyorum bir kablo çalışmıyor. Bir arıza oldu, bir şey oldu, tamam mı? Bunu sökmüyorlar. O kablo yerinde kalıyor, yenisini çekiyorlar. O yüzden bu kadar karmaşık gözüküyor. Yani o eskiyen, çalışmayan kabloların hepsi şu an burada durmuş vaziyette. Yeni bir tane hat ekliyorlar. Çalışan bir hat çekiyorlar. Ve o yüzden böyle bir görüntü oluşuyor. Kardeşim ya. O bayağı ağır bir şey taşıyor galiba. Bayağı ağır bir şey taşıyor. Bakar mısınız? Bayağı da tehlikeli bu arada. Bazıları boy seviyesine kadar geliyor. Şuralarınıza falan geliyor. Sıkıntı, çok büyük sıkıntı yani. Çok tehlikeli. Baksana da bir sürü bir şey var üzerinde. Karmaşaya bak ya. Bu tarz ülkelerde böyle ama maalesef. Bu tarz ülkelerde böyle. Ne yapıyorsun burada? Kaldım burada. Baksana kablolara. İnanılmaz ya. Baksana da şunlara ya. Hala şeye bekliyorlar ha. Ana caddeye çıkmayı bekliyorlar. Çok. Orası böyle kilitlendi. Kalabalık ya abi. İnsan trafiği ayrı, bisiklet trafiği, tuk Evet. trafiği ayrı. Hepsi ayrı. Tuktuktan ziyade böyle elektrikli bisiklet daha fazla var. Fark ettin mi onu sen? Bu bölgede öyle, evet. Ucuz ya şimdi. Bir de bunlar kiralanıyor, biliyor musun? Bunları kiralıyorlar başkalarından. Ya Ha, bu adam bisikletleri kiralıyor. Evet, bunlar bu adam bunun gelirinden bir kısmını kendi alıyor, gerisini sahibine veriyor. Ha, bizdeki taksi olayı gibi. Evet, evet. Bak onu bilmiyordum ha. Geç dayı, gel dayı. Geldi, geç. Kornaya basıyorlar. Bak pedal yok, elektrikli. Ama bazılarında çok nadir de olsa pedallı görüyorsunuz. Burada abimiz ne satıyor? Karpuz satıyor. Şöyle karpuzu göstereceğim. Bak biraz daha şey ha. İnce uzun ve açık renkli. Şöyle göstereyim, karpuzun rengine de bir görün. Lezzetli görünüyor ha. Guyabalar var, mangolar var, papayalar var. Tropikal meyve cenneti arkadaşlar. Tropikal meyve cenneti ve burada ucuz. Burada ne yapıyor? Et yemeği bu. Bir yaprak var içerisinde. Defne yaprağı mı bilmiyorum. Daha önceden yediğim bir et yemeğinin içerisinde vardı. İşkembe gibi bir şey görüyorum ama burası bir restoran. Selamünaleyküm. Burası bir restoran arkadaşlar. Lokal restoranlar böyle oluyor genelde.
Böyle bir sacda et yapıyorlar, tavuk yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Şöyle hatta içeri girebilirsem göstereceğim sizlere. Burada ne varmış mesela? Haşlanmış yumurta var. Soslu, acı biberli, yağlı haşlanmış yumurta var. Kardeşlerimiz burada. Afiyetle yiyorlar. Bakın tabağa sosu koydu. Şimdi eliyle karıştıracak onu. Karıştırıyor. Daha sonrasında afiyetle yiyecek. Yerel lezzetler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani hijyen konusunda hijyen konusunda gerçekten ne desem boş. Yani gerçekten pis. Bir şey diyemeyeceğim. Ortalamanın üzeri bir restorana gidiyorsunuz. Yani oranın mutfağını da görseniz içinize sinmez. Gerçekten öyle. Burada durum bu. Maalesef bir kültür olmuş durumda. Araç bekliyorum bu arada. Sıkıştı trafik. Kenarı kaçıldı. Yani insanlar çalışıyor ekmeğinde çünkü. Mani olmayayım onlara. Burada durum böyle. Kültür böyle oturmuş durumda. Belki onlar da rahatsız bu durumdan. Hiçbir fikrim yok. Belki yoksulluğun getirdiği bir şey. Başka sebepler var. Bilmiyorum ama durum bu. Sonucu bu yani. Pis arkadaşlar. Ne desem boş. Pis. Bak mesela buradan bir su akıyor. İnanılmaz bir koku var burada. Çok iğrenç bir koku oluşmuş durumda. Eminim buradaki insanlar da rahatsızdır ama alışmışlardır. Yerdeki pisliği, çöpleri görüyorsunuz. Buradaki çöpleri görüyorsunuz. Yani burada ufak bir kaza olmuş galiba. O yüzden orası tıkanmış. Çarpışmışlar bak. Çarpışmışlar. Ara ara tartışmalara da denk geliyorsunuz bu arada. Yani insanlar bu karmaşada, kaosta hep sakin de kalmıyorlar. Çok sıcakkanlı insanlar. Gerçekten güler yüzlü, misafirperver insanlar ama bu kaos bazen onların da canına tak ediyor. Böyle bir durum da var. Velhasıl kelam durum bu. Yani en iyi restoranın mutfağı bile sizi tatmin etmez. O yüzden biz gözümüzü kapatarak yemek yiyoruz. Baksanıza şuraya. Bakteriler hareket ediyor. Onu görüyorum ben gözümde. Kavga çıktı galiba. Niye biliyor musun? Kalabalık nüfus. Aha. Birbirlerine yol vermiyorlar. Evet. O diyor önce ben. Kaç kere çarptılar sana bugün ya? Yani önce ben harbiden bu da işte kalabalık ya. Gerilme itiyor onları. Sinir stres seviyeleri çok yüksek oluyor birbirlerine karşı. Öyle curcun oluyor. Evet. Daha demin gördüğüm restoranda biraz utandılar ben video çekerken. Fark ettim o yüzden hemen çıktım oradan ama yani imkanı yok orada. Yurt dışından gelen biri imkanı yok orada yemek yemez yani. Ya sen ben gibiler yani. Açıkça net de söyleyeyim. Bangladeş mesela video çekmiyor olsam YouTube için Bangladeş'e ben niye 3 kere geleyim? Evet. Bir kere gelirsin Bir kere görürsün. gelirim. Heh. Sağ ol. Anneleri yolluyor. Evet anneleri yolluyor. Çocuk geldi de para istiyor. Anneleri böyle gösteriyor birine, gidin diyor oradan para isteyin diyor. Durum böyle arkadaşlar. Burası çok ilginç bir yermiş ama ya. En kalabalık yerlerinden biri Dakka'nın bu. Dakka'nın Eskişehir kısmındayız. Ya şu an gördüğünüz yer en eski yerleşim yerlerinden biri Dakka'daki. How are you? I'm good. How are you? Also fine. Be careful. Yeah. Merdiveni atmışlar buraya. Bir kablo çekecekler sanırım. Yeni bir kablo çekecekler. Merdivene bakar mısınız? Buraya bassan yani tamamen şansa. Tamamen şansa. Bir an kendini yerde bile bulabilirsin. Bak. İş güvenliğine bak. İşte burada şimdi kablo değiştirecekler arkadaşlar. Donnavat. Be careful. Japonya'yı hatırlıyorsunuz. Japonya serimi hatırlıyorsunuz. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? ठीक है Oradaki iş güvenliği ile buradaki iş güvenliğini kıyaslayın arkadaşlar. Yani bir Japonya serisindeki anlattığım o videolara bakın. Orada da göstermiştim. İş güvenliği ile ilgili birkaç bir şey anlatıp göstermiştim. Bir ona bakın, bir buna bakın. Geç kral. Geç kral. Gel. Gel. Good. Tamam. 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 Yes. Okay. No. Beraber gidiyoruz böyle. Dur la vurma öndekine. How are you?
What is, Good. My name is Muhammad Miraz Havladar. Amandan Burak. 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 Yes. Korna. Düt düt. Educated. Heh. Dur. Şöyle basalım. Donnavat. Okay. Donnavat. Thank you. Thank you. Latçi. Latçiymiş arkadaşlar. Abimiz buradaki buzları bardağa atıyor. Limon sıkıyor. Şundan koyuyor. O tam olarak ne bilmiyorum. Sonrasında böyle oluyor. Onu poşete koyuyor. Pipeti de veriyor. Afiyet olsun. Latçiymiş bunun ismi. Bak burada limonata da var. Hazırlamış abimiz. Limon. Şu ilginç bir şey ama ya. Değişik. Milk. Ha, süt. Sütle bir şeyin karışımı galiba. Turuncu çünkü rengi. Ice. Donnavat. Ha bak burada şöyle buzu da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle buz kitleleri koyuyorlar. Bunlardan alıyorlar. Sıfır hijyen. Yani böyle ülkelerde Donnavat. Thank you Donnavat. Böyle ülkelerde dışarıda su tüketmeyin. Buzlu içecekler tüketmeyin. Çünkü bizim midemiz çok alışık olmuyor. Hani yemeği, baharatı bir şekilde idare ediyoruz. Onlarda da zehirlenme riski tabii ki de var. Ama su ve buz en hızlı sizi zehirleyecek olan şeylerden bir tanesi. O yüzden ona çok dikkat edin. Güvenlik görevlileri geldi. Ellerindeki sopayı görüyorsunuz değil mi? Bak. Bununla vura vura burayı düzene sokacaklar yani. Onların görevi bu. Bir tane daha vardı da o nereye gitti bilmiyorum. Çünkü insanların kendi idaresine bıraktığın an olmuyor. Bak nasıl vuruyor, bak görüyorsun değil mi? Yönlendiriyor. İnsanların kendisine, idaresine bıraktığın an burada kaos karmaşa. Kimse birbirine yer yön vermek istemiyor çünkü. Kupayı gösterelim şöyle. Burada kullanılmış terlikler, ayakkabılar var. Çuvalların içine koymuşlar arkadaşlar. Bir sürü çuval var burada. Şöyle kenarı kaçılalım. Korna çaldı çünkü. O şey, kaçıl yoldan yani. Ben geliyorum. Yol ver bana. Abilerimiz burada. Ekmeğinin peşindeler. Fark ettiyseniz bayağı bir hareketlilik var. Sürekli insanlar çalışıyorlar. Bir şey taşıyorlar, bir şey satıyorlar, bir yerlere gidiyorlar, bir şey denetliyorlar. Yani farklı farklı işleri var, güçleri var, çalışıyorlar, ekmeklerini kazanıyorlar. Burada hayat bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dünyanın farklı yerlerinde gezdik, dolaştık. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum. Çok bambaşka bir kültür oluyor benim için. Bunu da sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Bakın burada mesela abimiz. Selamünaleyküm. Hamur var. Yağda hamur kızartıyor ama içerisine ne koyuyor? Patates koyuyor bakın. Burada patates püresi yapmış. İçerisine acı biber koymuş, yeşillik koymuş. Hamurun ortasını açıyor. Ne yaptı? Patatesi koydu. Kapatıyor daha sonrasında. Şöyle yağı var burada. Soslarımız da var. Burada kızartıyor. Afiyet bal olsun. Donnavat. Donnavat. Eyvallah. Donnavat. Donnavat teşekkür ederim demek. Amarnam ben demek. Amarnam Burak diyorum. Ben Burak diyorum. Birkaç kelime öğrendim. Bazen unutuyorum tabii. Bengalce zor bir dil yani. Buradaki insanlar Bengalce konuşuyor. Bangladeş'te zaten Bengal ülkesi demek. Bir de Kototaka var. Kaç para? Kototaka. Onu öğrendik. Durum budur arkadaşlar. Yani dünyanın birçok coğrafyasını hep beraber geziyoruz, dolaşıyoruz. Bunun hatırına bir beğeninizi alırız, bir yorumunuzu alırız. Biz de bu şekilde geziyoruz, dolaşıyoruz ve sizlere kültür tanıtıyoruz. Değil mi dostum? Bangladesh. Bangladeş. Brother. Çok sıcakkanlılar ya, çok sıcakkanlılar. Kamerayı seviyorlar. %99 itibariyle kimse bir şey demiyor kameraya. Çekiyoruz, rahatlıkla video çekiyoruz. Problem olmuyor. Ama sizlerin desteği sayesinde kanalımı bu sene 300.000 aboneye ulaştırabilirsem çok mutlu olurum. Daha çok yer gezip sizlere gösterme şansım oluyor tabii böylelikle. Burada da yine bir et yemeği satıyorlar. Restoran şöyle. Selamünaleyküm. Bak burada tepsileri koymuşlar. Bak sebze yemeği var, et yemeği var, balık var.
bir sürü farklı bir şey var. Bak mesela burada balık da var. Bu dana eti. Şöyle göstereyim. Donnavat. Donnavat. Ha, dayımızı da çekelim, tamam. Seni de çekeyim dayı. Mekanın sahibi. Amarnam Burak. Muhammed Gone. Nice to meet you. Kral. Let's go. Ha bak burada da pilav var. Tabağa pilavı koyuyorlar işte, üzerine bu yemekleri koyuyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Donnavat. Hello, Hello, how are you? I am fine, thank you. What is your name? I'm Diliton. Amdilikon. Diliton. Amarnam Burak. Budak. Nice to meet you. Very From nice. Turkey. Very nice to meet you. Aha. My Bangladesh. Bangladesh. Homeland. Dhaka. Nice to meet you, brother. এগুলো ক্যাপচার করেন না Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bayağı bir yorulduk, terledik de aynı zamanda. Yani gezmesi keyifli ama insanı yoran bir coğrafya. Korna sesi yoruyor, insan kalabalığı yoruyor, araç kalabalığı yoruyor. Birazcık biz bir dinlenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Umarım keyif alıyorsunuzdur videolardan. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlara düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.